Merhaba, fibromiyalji derslerin üçüncüsündeyiz. Bu derste postural sendromu önemini işleyeceğiz. Bir önceki derste inflamasyondan bahsettim. İnflamasyon fibromiyajideki önemli olumsuz etkenlerden birisi. Postural sendrom ana direği gibi diyebilirim benim için. Bu çok uzun yıllardır çok fazla hasta deneyimim olduğunu biliyorsunuz. Geldiğim noktada postural sendromu çözmek için çok uğraştım. Aslında postural sendrom sadece bir postür mü? Yani bir duruş mu? Hayır. Aslında duruşumuzun bozulmasıyla kendini gösteriyor. Ancak temelde bütün sistemin akışını, bilgi akışını ve bütün sistemin organlarını hepsini bir alt üst eden bir problem. Nasıl oluyor dersek aslında bizim postürümüzün ne olduğuna bakmak lazım. Biz yer çekimi diye bir şey var ve bizi yere çekiyor. Bizi yer çekimine karşı ayakta tutan bizim tonik kaslarımız. Bizim tonik ve fazik diye kaslarımız var. Bu kaslarımızın bir tonüsü var. Bu otonomik beyinden sağlanıyor. Hareket eden istemli kaslarımızdan bağımsız çalışıyor ama ikisi bağımsız demek yanlış olur. İkisi birlikte çalışıyor. Bizim tonüsümüzü sağlayan beyin istemli hareketlerimizle vücudu yer çekimine karşı belli bir pozisyonda eğildik, kalktık, oturduk, yürüyoruz, koşuyoruz. Onların hepsinde hızlı bir şekilde beyin işlemcisi bunu ayarlayarak tonüsü sağlayıp istemli kaslarımızla birlikte hareketin akışını, yumuşaklığını sağlıyor. Şimdi bunu beyin sağlamak zorunda çünkü düşünerek, isteyerek yaptığımız şeyler yorulur. Bu yorulmaması lazım. Hep bizi yer çekimine karşı dik tutması ve ayakta tutması lazım. O yüzden beyin kontrolünde düşünerek yaptığımız bir şey değil. Problem ise bunun ayarlamasının bozulması. Şimdi beyin bir şeyi kontrol ediyorsa ayarlamasının bozulmasında beyin bedenin durumuna göre yapacak bunu. Beyni bir işlemci gibi düşün. Ona gelen verilerde sorun olabilir. Bir de beynin bu işi yapmasında sorun olabilir. Şimdi gelen verilerde en çok fibromiyalji hastalarında gördüğüm ayak tabanından gelen veride bozukluk var. Gözlerle, göz kaslarıyla ilgili falan da sorunlar eklenebiliyor ama en çok gördüğüm benim fibromiyajide ayak tabanı. Atalarımızdan geliyor aslında. Onu çok kolay check edebiliriz. Özellikle anne taraftan fibromiyalji daha çok aktarılıyor. Anne tarafta özellikle baba tarafta olur da diz ağrısı, bel ağrısı, fıtığı böyle bu tür problemler varsa sizin de ayaktan gelen veriniz bozuktur. Zaten diziniz, ayak bileğiniz, beliniz ağrıyorsa bozuktur. Bu aşağıdan yukarıya doğru bir bozulma. Bir de asıl bu bedenden gelenin verinin bozulması. Bedene veri yanlış girerse, ayağın yere değme verisi yanlış giderse beyin de işini düzgün yapamıyor. Referans verisi doğru olmadığı için o yüzden de ayarı bozuk oluyor. Beyinde bu işin işleyişiyle bozulma var. Biliyorsunuz önce posturoloji hasta okulunu yaptım, sonra bruksizm hasta okulunu yaptım, sonra fibromiyaljiye başladım. Neden? Çünkü fibromiyajinin anlatacak çok yeri var. Anlatırken bunlar başlı başına büyük konular. Onları ayrıca anlatayım ki şu anda kısa geçebilelim. O nedenle de o videoları, o hasta okullarını mutlaka izlemenizi öneriyorum. Şu anda anlattığım birçok şey daha anlamlanacak ve daha anlaşılır olacaktır sizin için. Şimdi beyindeki verinin bozulmasında bu bölge diş sıkma, çene, buradaki ayarsızlık, bu kasları doğru kullanmama, buradan giden olumsuz veriler beyindeki o postürün sağlanma işleyişini bozuyordu. Bloke bir anlamda perturbatör etki diyor Fransızlar. Bir bloke ediyordu bir anlamda. İşte o bozulmada bize yine postural sendrom olarak geri dönüyordu. Peki nasıl bir şey bu postural sendrom? Aslında şöyle düşünelim. Hafif ayaklarımız açık, dümdüz karşıya bakar pozisyonda durduğumuzda basit bir şekilde anlatıyorum. Sağ yanımızda sol yanımız eşit. Ama böyle olabilir. Böyle olabilir, böyle olabilir. Arkadan kaburga kürek kemiklerinize baktığınızda onlar eşit durmayabilir. İşte bunlar işte skolyoza kadar gidebiliyor biliyorsunuz.
Bunu test edin. Pasif durumda bakılan bir şey. Hasta pasif olarak duracak. Böyle bir test, birçok testi var da. Şimdi böyle olduğunda, böyle durduğunuzda sağ yarı ile sol yarı eşit olmalı, değil mi? Bizim sağ yarımızla sol yarımız eşit. İki tane kolumuz, iki tane bacağımız var. Aynı uzunlukta bir şeyimiz ama eşit olmuyor. Postural sendrom demek için sağ yarı ile sol yarı 3-4 santim kadar kayıyor. Peki bu kayınca kafa da kayıyor, beyin de kayıyor içinde. Bütün iç organlarımız kayıyor, pankreasımız da kayıyor, rahmimiz de kayıyor. Ayak bileğimiz de eksik oluyor. Yere basarken ikisi eşit basmıyor. Birçok probleme neden olabiliyor. İşte yani hatta kafasından baktığınızda iki taraf, iki kafa yarısı bile eşit olmuyor. Peki bu neye neden oluyor? Bütün vücuttaki mekanik olarak bir sorun. Rot balans ayarı bozulmuş, bütün balatalar yanar, eklemler, beyin, bel, boyun fıtıkları, diz, artroz, işte diz sorunları, kalça sorunları ve benzeri birçok soruna neden olabilir. Bunlar kaba yanı. Bunlara neden oluyor tabii ki. Fibromiyalji hastalarında da bayağı fıtıklar falan görüyoruz. Ama asıl bizim fasyamız dedim, bütün vücudumuzu saran, ben ona elektronik örtümüz diyorum, ince böyle bir. O da kayıyor. O kayınca organlarla birlikte kayıyor. Bütün organları da sarıyor o tabii ki. İşte pankreasın da kayıyor. Vücutta ne bileyim rahmin de kayıyor. İç organların da sorun yaşıyor. Eklemler ve bütün kaslar da kayıyor. O yüzden de birçok problemlerde inflamasyonla ikisi birleştiğinde acayip bir şey yaratıyor. Yani artık yani tiroidinden şeye glikoz intoleransına birçok organ problemlerine de neden olabiliyor. Aynı zamanda hani bu tepeden tırnağa bir olay. En tepeden baktığımızda zihinsel şeyler, panik atakla birlikte işte dikkat konsantrasyon ağrısı, disleksilerin altında yatıyor. En tırnakta da topuk dikenine kadar. Yani tepeden tırnağa diyoruz ya, hepsinin altında postural sendrom ciddi şekilde yatar. Peki önemi nerede? Altta en büyük kaymış sorun yaratıyor. Bunu düzelttiğinizde iyileşmede çok büyük bir değişim sağlarsınız. Yani şöyle anlatayım, ben artık 20 yıla yaklaşıyor bu hastalıklara spesifik uğraşıyorum. Yıllarca bu postural sendromu çözmekle uğraştım. Diş sıkmayla, dişle ilgili aparatlarla uğraştım. Ayak tabanındaki o tabanlıklar çok aklıma yatmadı ki sonradan doğruymuş. İşte Fransızlardan öğrenince o ayaktaki veriyle ilgili şeyler de, işte o ayaktaki yükselti 3 milimi geçince beyne giren veri ayrı bir veri gibi alıyor. Onu referans veri gibi almıyor. Böyle bir sürü şey ekleniyor. Bir sürü şeyle uğraştıktan sonra postural sendromu olabildiğince düzelttiğimde, ki bunu bir başlangıçta ilk hastaya ben bununla başlıyorum, bana gelen hastaya hastanın kliniği çok çabuk topluyor. Seanslar çok az oluyor. Çok hızlandı tedavim son yıllarda. Benim takipçilerim, eski hastalarım var, iyi olanlar var biliyorum ama onlara göre şu anda çok daha hızlı yol alabiliyorum. Hem etkisi ve şeyi çok hızlandı. En güzel yanı da uzun vade yüz güldürücülüğü çok arttı. Artık daha uzun vadeye sağlığı taşımak noktasında, ki benim hep hayat amacım, meslek amacım, bu işi yapmaktaki amacım bu. İnsanlara uzun vadeli sağlık sağlayabilmek. O anlamda benim elimde çok büyük, değerli bir tool oldu yani. Çok büyük bir araç oldu bu. Ve çok etkili. O nedenle de önce bir postüroloji okulu attım, uzun uzun anlattım. Size garip gelebilir. Şimdi yerine oturuyor bütün bilgiler gördüğünüz gibi. Ee, Daha önce yurt dışındaydım. Bu pandemiyle birlikte daha ağırlıklı Türkiye'deyim ve buradaki meslektaşlarımla, yani işte son dönemde işte sempozyumlar, bizim tamamlayıcı tıp kongreleri, hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir sürü şey anlatabilirim ama postural sendromu anlatıyorum. Neden derseniz, çünkü farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Teknikleri öğrendiğinizde çözmesi kolay ama tabii ki özel bir teknik. Yani peki ne yapıyorsunuz postural sendromda diye soracaksınız bana. Anlattım ama hasta okulunda devam. Şimdi kısa bir özet geçeyim. Birincisi, şeyle Arcla Medicine
kulak kontrol kanali gibidir. Küçük bir beden gibi yaratılmıştır. Orada belli bununla ilgili belli tespit edilen, dedekte edilen noktalara işte ASP ile bir düzeltme yapıyorum. Bu Michel Marignan'dan öğrendiğim teknik. Ve beyindeki kontrolü, beyni resetlediğinizde bir anlamda kontrolü düzelttiğinizde, beyinde akışı düzelttiğinizde vücutta anında tak diye düzeliyor. Anında mı? Neden? Çünkü postür her an yapılan bir şey. Hareket ettiğimiz anda her an ay ya dümdüz yatıp uyumuyorsak sürekli yer çekimine karşı bedenin her durumuna göre beyin bunu yapıyor. İşte anında da siz bunu düzeltirseniz sonucunu da anında görebiliyorsunuz. Bu var ama bir yandan da fibromiyalji hastalarında ayrıca bir okul, onunla ilgili bir ders yapacağız. Travma, bilinçaltı, geçmişlerindeki yaşadıkları ciddi olaylar çok net bir şekilde hastalığın başlamasına veya tedavinin kilitlenmesine neden oluyor. Aynı şekilde bir günlük stres de etkiliyor ama aslında temel günlük stres değil, stres hayata dair bir şey. Temelde en geçmiş atalarımız, anne karnı, doğu bunların oluşturduğu etkileri de e, kulaktaki amigdala ve hipokampus bu beynin bu işlerle ilgilenen bölümleri o düzeyden bir çalışmayla şey yapıyorum. Bu travma çalışması olarak öğrendiğim bir aurikular kromoterapi dediğimiz yöntemi tamamen fibromiyalji hastalarını çözerken geliştirip çok başka noktalara taşıdı. Benim amigdala transfer tekniğim veya nöral bypass diyebileceğim bir tekniğim. Onunla da bilinçaltı düzeyinde çalışınca diz sıkmayı azaltıp daha uygun bir burada yine de sıkıyoruz. Hayat böyle bir şey. Stresi var çünkü normalde olan bir şey bu. Bir de hassas insanlarız. Bunu hep konuştuk biliyorsunuz fibromiyalji hastaları olarak. Orada da yine bir uygun bir diz sıkma aparatıyla postural sendromun devamlılığını sağlıyoruz. Peki başka biz kendi başımıza ne yapabiliriz diyeceksiniz. Ha, diş sıkmanız varsa, bir para fonksiyonlarınız varsa neydi? Anlattığımız gibi işte tırnak yeme, dili dayama, sürekli bir belli hareket ve şeyler. Bunlar da kendimizi bu yani olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bir çaba harcayabiliriz. O alışkanlıkları bırakmak için. Artı diş çene kompleksimizle ilgili profesyonel uygun bir gece plağı split, oklüzel split dediğimiz bu konuda spesifik çalışmış bir uzmanla uygun bir split çalışması yapabiliriz kendi kendimize yapacaksak. Seçerken gideceğimiz hekimi seçerken birazcık bu anlamda dikkatli olabiliriz. Başka çok fazla postürle ilgili yapılan şeyler neler? Yoga, pilates, meditasyon, birçok egzersizler, şeyler. Bunlar yapılabilir, evet ama bunlarda şunu unutmuyoruz. Bunlar beyinden çıkan kaslar üzerine çalışıyor. Yani yoga meditasyonu birazcık daha bilinçaltı düzeyindeki etkisi de var. Bu düzeyde çalışıyor. Bunları yaparken sadece bunlara bel bağlamıyoruz, yapıyoruz. Ama böyle bir altyapısı olduğunu da biliyoruz. Ve bunlarda da Pilates'te bir küçük uyarı, kaslarda çok inflamasyon varsa sakatlanma ve zorlanma olabiliyor. Hem inflamasyon hem de zaten postür bozuk. O kolay bir şey olabiliyor. O anlamda da bilinçli, daha bilinçli, daha kendimizi zorlamadan bedenimizin izin verdiği akışta yapmak daha önemli. Gerçekten iyi düzeyde yapılmış yoga ve meditasyonda ise zaten bir sakinleşme, beyinde de bir sakinleşme yaşanıyor. Onun da pozitif etkileri olacaktır. Geçmiş travmalarımız konusunda yapılabilecek çalışmalarda hani belli çalışmaların hani bu konuda uzmanlaşmış belli çalışmaların etkisi olacaktır ama burada da onu dikkat ediyoruz. Şeye takılmıyoruz. Yani onları temizleyeceğiz, yapacağız diye didiklemiyoruz. Mümkün olduğu kadar bilinçsiz beyinde bilinçsizce kısa vadede hızlıca aktarım yapacak. Oradan sürekli oralarda böyle sizi kitlemeyecek bir çalışmaları tercih ediyoruz. Başka ne yapıyoruz? YouTube kanalımı takip ediyoruz. Başka ne yapıyoruz? Çevremizde
kronik yorgunluğu, ağrısı, sızısı, şikayetleri var, derdini anlatamıyor. Hani böyle problemleri olan arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz ki daha bilinçli bir toplum olalım, daha bilinçli hasta olalım. Ve bana göre bu doğru bilgileri daha çok yayılsın. Hem hastalar daha bilinçli olur, daha çok yayıldıysa hem meslektaşlarımız bu konuda daha öğrenme ve daha uygulama eğiliminde olur. Ben de keyifle size anlatmaya devam ederim.